Herkese merhaba. Bugünkü konumuz aşıları gerçekten etkili kılan o gizli bileşen. Hiç düşündünüz mü? Bir aşıyı bu kadar güçlü yapan şey nedir? İşte bugün aşıların adeta yardımcı pilotu olan, onlarsız neredeyse hiçbir işe yaramayacak o kritik maddeyi yani adjuvanları masaya yatırıyoruz. Gelin bu sessiz kahramanların bağışıklık sistemimizi nasıl uyanık bir orduya dönüştürdüğünü tüm ayrıntılarıyla keşfedelim. Hadi işe şöyle zihin açan bir bulmacayla başlayalım. Düşünün ki bir virüsün en zararsız ama en kilit parçasını aldınız ve bunu bir aşıya dönüştürdünüz. Kulağa harika bir plan gibi geliyor değil mi? Ama ortada küçük bir sorun var. Bu parçayı vücuda tek başına enjekte ettiğinizde bağışıklık sistemimiz ona şöyle bir bakar ve ilginçmiş ama pek de tehlikeli durmuyor diyerek onu görmezden gelebilir. Peki ama neden? Çünkü alarm zillerini çaldıracak o tehlike sinyalinden tamamen yoksun. İşte bugünkü yol haritamız. Önce bu eksik parçanın ne olduğunu bir tanımlayalım. Sonra bağışıklık alarmının tam olarak nasıl çalıştığını çözeceğiz. Üçüncü adımda farklı adjuvan ailelerinin cephaneliğini bir keşfedeceğiz. Dördüncü adımda da onların 3 süper gücünü göreceğiz. Ve son olarak bu teknolojinin aşıların geleceğini nasıl şekillendirdiğine hep birlikte bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Pekala, ilk durağımız eksik parça. Bulmacamızın çözüm anahtarı olan adjuvan tam olarak nedir? Gelin hep birlikte tanımlayalım. En basit tanımıyla adjuvan, bağışıklık sisteminin omzuna şöyle bir dokunup, "Hey, uyan, buraya bak, bu gerçekten çok önemli," diyen bir sinyaldir. Eğer onlar olmazsa, aşıdaki o değerli bilgi sadece cılız bir fısıltı olarak kalır. İşte adjuvan, bu fısıltıyı herkesin duyacağı kadar güçlü bir çığlığa dönüştüren şeyin ta kendisi. Peki bu uyandırma çağrısı biyolojik olarak nasıl işliyor? Aslında her şey vücudumuzun binlerce yıldır kullandığı o ilkel ama müthiş etkili alarm sistemini devreye sokmakla ilgili. Tıpkı bir yangın alarmı gibi. Bağışıklık sistemimizin harekete geçmesi için önce bir tehlike sinyali duyması şart. İşte problemin tam kalbine geldik. Modern aşılar o kadar temiz ve o kadar saftır ki bağışıklık sistemimiz için bir tehdit gibi görünmezler. Şöyle düşünün, bir hırsız tanınmamak için çok şık bir takım elbise giymiş. Güvenlik sistemi ona bakıyor ve diyor ki bu beyefendi zararsız, içeri girebilir. İşte modern aşı antijenleri de bağışıklık sistemimiz için tam olarak bu kadar zararsız görünebiliyor. İşte adjuvanlar tam da bu noktada sahneye çıkıyor. Onlar o şık giyimli hırsızın cebinden bir alarm düğmesi çıkarıp basan yardımcılar gibidir. Nasıl mı? Bağışıklık hücrelerimizin yüzeyinde desen tanıma reseptörleri ya da kısaca PRR'ler dediğimiz minicik sensörler var. Bunlar mikropların genel özelliklerini tanıyan birer dedektör gibi çalışır. Adjuvanlar işte bu dedektörlere dokunarak burada bir mikrop var diye adeta sahte bir alarm verir ve bütün sistemi ayağa kaldırır. Bu alarmın çalmasıyla birlikte inanılmaz bir zincirleme reaksiyon başlıyor. İlk domino taşı devriliyor. Adjuvan, bağışıklık sisteminin jeneral hücresi olan dendritik hücreyi şöyle bir dürtüp uyan diyor. Jeneral uyanınca ikinci adım geliyor. Diğer askerleri yani bağışıklık hücrelerini göreve çağırmak için sitokin adını verdiğimiz kimyasal haberciler yolluyor. Bu ordunun toplanma çağrısıdır. Üçüncü adımda jeneral, henüz hiç savaşmamış acemi T hücrelerine gidiyor ve onlara savaş eğitimi veriyor. Peki bu eğitimin sonunda ne mi oluyor? İşte en güzel kısım. Vücudumuz o hastalığı yıllar boyunca hatırlayacak elit hafıza hücreleri ve yüksek kaliteli antikorlar üretiyor. Yani o zayıf fısıltı kalıcı bir savunma ordusuna dönüşmüş oluyor. Peki bu alarm düğmelerinin hepsi aynı mı? Elbette hayır. Şimdi bağışıklık sisteminin kilitlerini açan farklı anahtarları, yani adjuvan ailelerini tanıyacağız. Çünkü her kapı için farklı bir anahtar gerekir, değil mi? Bir tarafta aşıların eski ve güvenilir dostu alum var. Onu bir duvarı kırmak için kullanılan büyük bir çekiç gibi düşünebilirsiniz. Geniş bir alanı etkiler ve genel bir alarm durumu yaratır. Bu özellikle antikor üretimi için harikadır. Diğer tarafta ise modern TIA'lar agonistleri var. Bunlar ise bir saat tamircisinin kullandığı hassas bir neşter gibidir. Tam bir nokta atışı yaparlar, sadece belirli bir reseptörü hedef alırlar. Bu da bize virüsle enfekte olmuş kendi hücrelerimizi temizleyecek özel katil T hücrelerini, yani bir nevi özel harekat timini oluşturma gücü verir. Peki cephanelikte başka neler var? Lojistik uzmanları diyebileceğimiz emisyonlar var. Bunlar aşıyı doğru hedefe, yani bağışıklık sisteminin eğitim kampı olan lenf düğümlerine taşıyan birer zırhlı araç gibidir. Sonra İsviçre çakısı gibi olan saponinler var. Hem antikorları hem de katil hücreleri aynı anda uyarabilen çok yönlü savaşçılardır. Ve tabii ki oyunu tamamen değiştiren LNP'ler.
mRNA aşılarının bu kargo kapsülleri hem değerli kargoyu yani mRNA'yı korur hem de kendileri bir alarm sinyali vererek inanılmaz güçlü bir hücresel savunma başlatır. İşte bu tablo bir aşı tasarımcısının çalışma masası gibi bir şey. Her şey burada özetleniyor. Bakın, bir yanda adjuvan aileleri var, diğer yanda ise oluşturdukları bağışıklık yanıtı. Eğer bakteri gibi hücre dışı bir düşmanla savaşıyorsanız, antikor üreten T2 yanıtını tetikleyen alumu seçersiniz. Ama eğer virüs gibi hücrelerimizin içine saklanan bir düşmanla savaşıyorsanız, bu sefer katil hücreleri devreye sokan T1 yanıtını başlatan bir TLR agonisti kullanırsınız. Bu, adeta bir şefin doğru yemeği yapmak için doğru baharatı seçmesi gibidir. İşte modern aşı bilimi tam olarak bu. Terzi usulü savunma yaratma sanatı. Peki bu kadar akıllı araçları kullanmanın bize sağladığı avantajlar neler? Gelin adjuvanların sahip olduğu 3 inanılmaz süper güce biraz daha yakından bakalım. İlk süper güç miktar. Şu grafiğe bir bakın. Soldaki çubuk sadece aşı. Sağdaki ise aşı artı adjuvan. Aradaki fark inanılmaz değil mi? Adjuvanlar bağışıklık yanıtının gücünü kelimenin tam anlamıyla katlarlar. Zayıf bir mırıltıyı ormanı titreten bir kükremeye dönüştürürler. İkinci ve belki de en önemli süper güç yönlendirme. Adjuvanlar bağışıklık sistemimizin orkestra şefidir. Orkestraya şimdi kemanlar çalsın, yani antikorlar üretilsin mi? Yoksa şimdi vurmalı çalgılar devreye girsin, yani katil T hücreleri saldırıya geçsin mi diye komut verirler. Bu pasta grafiği de o orkestra şefinin elindeki nota kağıdı gibi. Bilim insanları düşmanın türüne göre stratejiyi belirliyor. Eğer amaç antikor üretmekse antikor yanıtını temsil eden dilime odaklanıp alumu seçiyorlar. Eğer hücrelerin içine gizlenmiş bir virüsü avlamaksa amaç, hücresel yanıt dilimini hedefleyip TLR agonistlerini kullanıyorlar. İşte bu terzi işi yaklaşım modern aşıların en büyük gücü. Ve üçüncü süper güç kalite ve dayanıklılık. Adjuvansız bir aşı biraz uykulu ve kısa ömürlü hafıza hücreleri yaratabilir. Ama adjuvan sayesinde sadece sayıca fazla değil, aynı zamanda daha zinde, daha uyanık ve çok daha uzun ömürlü elit hafıza hücreleri görüyoruz. İşte bir aşının bizi neden 10 yıllarca koruyabildiğinin sırrı da tam olarak bu. Peki tüm bu büyüleyici biyolojiyi bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Adjuvanların sadece bir laboratuvar harikası değil, aynı zamanda modern tıbbın neden vazgeçilmez bir köşe taşı olduğunu şimdi daha iyi görelim. Peki tüm bunların pratikteki anlamı ne? Anlamı şu: adjuvanlar sayesinde eskiden aşı geliştiremediğimiz sıtma gibi zorlu düşmanlara karşı artık bir şansımız var. Anlamı şu: bağışıklık sistemi zayıflamış yaşlılarda bile güçlü bir koruma sağlayabiliyoruz. Ve belki de en önemlisi, bir pandemi anında daha az antijen kullanarak daha fazla insanı aşılayabiliyor, yani hayat kurtarabiliyoruz. Kısacası onlar aşıların gücünü maksimize eden birer kuvvet çarpanıdır. Ve bu alıntı hikayenin aslında tam bir özeti. Modern immünoloji, adjuvan geliştirmeyi aşı tasarımının en kritik adımlarından biri olarak görür. Artık onlar sadece birer yardımcı oyuncu değil, aşı antijeniyle birlikte sahnenin başrolünü paylaşıyorlar. Çünkü biliyorsunuz, en iyi aktör bile doğru ışık ve sahne olmadan parlayamaz. Ve tüm bunlar bizi heyecan verici bir soruyla baş başa bırakıyor. Gelecekte kansere, otoimmün hastalıklara ve yeni pandemilere karşı savaşırken bağışıklık sistemimizi bir cerrah hassasiyetiyle yönetecek hangi akıllı adjuvanları tasarlayacağız? Bu alanın geleceği, tıbbın da geleceğini şekillendirecek. İzlediğiniz için teşekkürler.